Biraz kalabalıktı. Pasaport falan. Yarım saat falan bekledim orada. Şimdi Katar sınırına gidiyoruz. Az ileride. Bakalım bizi neler bekliyor orada. Ya inşallah bir şey olur. Evet. Katar'a resmi bir şekilde giriş yaptık. Hiçbir ücret ödemedim. Sadece sigorta yaptırdım. Doha'ya 90 kilometre var. Bakalım bu gece nerede kalacağız. Arkadaşları görelim, komşuları görelim. Hepsine selam edelim. Evet, Doha, Khor falan filan hepsi 90-80 kilometre yazıyor hepsi burada. Sıcak ya buralar. Gerçekten sıcak. Biraz da rutubetli böyle bir havası var. Yani olsun. Yeni bir ülke. Daha önce Katar'a geldim ama motosikletle gelmedim. Hadi yolumuz Doha. Evet. Katar'la ilgili ilk izlenimlerim şöyle: çok temiz. Yollar böyle kalabalık değil. Tabii sınır hattı olduğu için şimdilik bir şey söylemek istemiyorum ama gerçekten çok temiz. Yolları da bayağı bir düzgün. Yani beklediğim gibi açıkçası. Dünya Kupası'nı ağırlayan bir ülke. Yani böyle olmalı zaten. Tabii şimdi sınır hattından şöyle bir şehir yok yani, böyle şeye yakın, sınıra yakın bir şehir yok, böyle sürekli bir küçük bedevi tarzı şeyler var. Onlar şey diyorlar işte, çadır diyorlar. Öyle kışı burada geçiriyorlar. Oturuyorlar işte, nafak, çay kahve içiyorlar. Adama çay kahve getir, içinde otursun. Başka bir şey deme. Dünya onun. Ben şurada adam çadır kuruyor, oturuyor içine, çay kahve içiyor. Oo mis. Tatil. Şu anda saat 5.30'a geliyor. Derece 27.5 ama bir soğukluk var, böyle bir esiyor böyle hafif. Ama güzel. Doha'ya 60 kilometre kaldı. Acıktım. Başım ağrımaya başladı. Bugün 3 tane sınır geçtim. Normal. Yalnız hava çok hava. Aşırı rüzgar var. Ne oynatıyor beni böyle sağa sola. Doha'ya giriş yaptık. Bakın yine yani klasik Haliç ülkeleri aynı hep. Her taraf cıvıl cıvıl. Klasik dememdeki mana oydu.
Şöyle mor renginde ışıklandırma yapılmış. Güzel görünüyor uzaktan. Arkadaşları, komşuları ziyaret ettim. Oturduk, sohbet ettik. Herkes işinde gücünde arkadaşlar. İnsanlara böyle hop diye gittiğiniz zaman istediğiniz gibi olmuyor her şey. Selam kelam falan. Yanında kal bilmem ne falan. Tabi muhtemelen müsait olmadıkları için çok fazla ilgilenemediler. Yani hak da veriyorum ben çünkü biliyorum durumları. Bazen biz de yaşıyoruz. Olsun, sıkıntı yok. Şimdi Doha Korniş'e gidiyorum. Korniş'e gideceğim. Bakalım bugün kalacak bir yer buluruz ya. Vardır. Evet, meşhur Korniş ve şöyle karşıda büyük binaların bulunduğu yeri görüyoruz arkadaşlar. Böyle karşıdan görünümü bu şekilde oluyor. Ya böyle bir durup bir fotoğraf çeksem de olur. Bakalım güzel bir fotoğraf çekebilirsek şurada durup bir fotoğraf çektireceğim. Hepinize Katar Doha'dan günaydın. Bugün buradan çıkıyoruz. Yönümüz olan Dubai'ye gidiyoruz. Biraz kalabalık. Sabah hem biraz sıcak. Hava kapalı ama olsun. Böylesi daha iyi. Şu anda ortam sıcaklığı 25 derece. Saat 10. Sabah 10. Dün gece erken uyudum. Geç kalktım çünkü çok yorgundum. Bir de uykusuzdum. Şimdi gidiyoruz. Evet. Katar'dan çıkalı bir yarım saat falan oldu. Sınıra yaklaşık 50 kilometre var. Katar'la ilgili izlenimlerimiz şöyle. Kısa bir şekilde. Pek fazla gezmedim çünkü yaşadığım ülkenin yani tipedip aynısı. İşte yüksek binalar, alışveriş merkezleri, lokantalar falan. Aynı yani. Aktaracak pek fazla bir şey yok. Aslında pek gezi amaçlı gelmedim ben buraya. Öyle genel anlamda ülke bayağı düzenli. Bayağı bir düzenli. İnsanlar trafik kurallarına çok uyuyorlar. Şehir içlerinde özellikle yayalara falan. Ne bileyim, tertemiz buldum. Sokaklar, ana caddeler. Hatta yani şöyle bakın, belki kameradan belli olmuyor bilmiyorum ama ciddi anlamda çok temiz. Özellikle böyle cadde araları, şehrin ana yerleri muazzam derecede böyle tertipli. İnsanlar gerçekten kurallara uyuyor. Ben yerde böyle atılmış bir su şişesi ya da pet şişeler falan hiçbir şey görmedim. Ya poşet görmedim, hiçbir şey görmedim. Sürekli bir yerlerde bir çalışma var, bir temizlik var, bir şeyler var. Çok beğendim. Böyle. Şimdi gideceğimiz yere bakalım nasıl bir şeymiş. Öyle.
51 kilometreye yazıyor sınır. Gün hava kapalı ama o tarafta açık görünüyor. İnşallah böyle bir şekilde devam eder. Kapalı bir şekilde devam eder. Temennim budur. Evet, Katar'dan çıkış yaptık. Çıkışımız tam tamına 3 dakika sürdü. Şimdi Suudi Arabistan sınırı var ileride. Aralarında bir mesafe var yani böyle. Birkaç kilometre falan var yani. Bayağı bir uzak. Yani şöyle gidiyoruz şimdi. Hiç pasaportunuzu veriyorsunuz. Ruhsatı veriyorsunuz. Sisteme giriş yapıyor. Eğer herhangi bir cezai işlem uygulanmışsa. Yani herhangi bir ceza yemedim ben. Daha sonra size bir barkodlu çıkış belgesi veriyor. Barkodla çıkış belgesini alıyorsunuz. Direkt çıkışa gidiyorsunuz. Çıkışta sizi bir polis memuru karşılıyor. Sadece elinizde kağıt var mı yok mu diye barkodu kontrol ediyor. Sonra çıkarken bir barkod okuyucu bir sistem var. Onu okutuyorsunuz, çıkıyorsunuz. Hiçbir kimse size bir şey sormuyor. Ve çıkıyorsunuz bu şekilde. Suudi kontrol noktasında X-ray çıktı bana. Şimdi X-ray cihazına gidiyoruz. Bir K9 getirdiler. K9. Neyse. X-ray'e gidiyoruz şimdi, tırların geçtiği yere. Orada X-ray'den geçip kendimden emin olduğum için hiç de korkmuyorum. Korkulacak bir şey de yok. Böyle. Gümrük aracını kontrol ederek, takip ederek pardon, gidiyoruz. Oyalandık bayağı, 1,5 saat kadar. Hiç gerek yoktu. X-ray'den geçtik. Adamdaki X-ray'de çalışan adam da boşuna gönderdiler dedi, biliyorum dedi, ama buyur dedi. Abi ben motorcuyum, geziyorum. Benim içkiyle bilmem neyle işim olmaz. İçsem bile yanımda götürmem, gezdirmem yani. Neyse. Sorun değil. Gidiyor. Gidiyor. Evet, bakın Katar, Suudi Arabistan sınırı hemen denizin yanında böyle bir yerde. Ama sanırım yüzmeye falan yasak. Öyle görünüyor. Çıkıyoruz. Evet. Suudi Arabistan ve Dubai arası bu şekilde. Alabildiğince çöl, dümdüz, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne ağaç ne taş. İran'ın Havadan bölgesine benziyor buralar. Yine aynı, oralar da böyle bu şekilde. Zaten buranın hemen karşı tarafı deniz aşırı İran. Aynı doğa. Havada bir buğuluk var böyle. Ama aşırı rüzgar var, beni sağa sola götürüyor.
Suudi Arabistan'dan çıktıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri arası bu şekilde. El Batha sınır kapısından çıktık. Öyle aralarında bir kilometre falan var. İnşallah sorun çıkacağını zannetmiyorum. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ne giriş yaptık. Girişimiz fazla uzun sürmedi. Vize işlemlerinin ardından, yani vize kontrol işlemi yaptırdım. Yaklaşık bir 15 dakika falan bekledim. Yeni sınırdan çıktık işte. Şimdi yolumuz Abu Dhabi üzerinden Dubai. Önümüzde yaklaşık olarak 350 kilometre falan var. Yani eğer yanılmıyorsam Google Map öyle gösteriyor. Garmin, yani her biri farklı gösteriyor. Her neyse, sıkıntı yok. Şu anda saat öğleden sonra saat 3. Ortam sıcaklığı 34 derece. Bakın, biraz sıcak hava. Şubat ayında olmamıza rağmen baya bir sıcak. Neyse, sıkıntı yok. Her şey yolunda. Hava biraz kapalı. Kapalı olması bizim için iyi. Neyse, gidiyoruz. Welcome to Dubai.